Hadi buyur, çok özledim ya. Gel. Çok özledim. Eski samimiyetini göremedim. Sette, set kostümüyle elimde klaket var. Ya hangi samimiyeti görmek istiyorsun ya? Sette bir aile gibi olamadınız mı? Oğuzhan'ın karşılık beklemeden katılması. Öncekiler yok film reklamı, yok bilmem ne. Film yapmasan var ya bir daha beni... Sevgili Mehmet Ege, annemleyiz. Hep mi böyle diyorsun acaba sen? Vurgu çok tatsız bu. Bu adamların annelerle derdi ne? Oğuzhan bana linç getirmiş evinden. Evet, tamam iyisin, bir şey demiyoruz. Ama oğlum ne gelecek? lan! Keşke bu güzel günlerde kalsaydık da senin sesin yine gibi olsaydı be abi demiş. Geri git. Hiç kaldıramadı değil mi beraber? Kamera insanı kilolu gösteriyor diyorlar. Eğer öyleyse seni kaç kamera çekiyor? Bak. Evet, devam edelim. Devam edelim. Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Oğuzhan Koç. İşte bu Oğuzhan Koç. Yine yeniden. Yeniden ama her zaman yeni bir tat, her zaman bir heyecanımız oluyor. Her zaman. Her zaman muhabbet edecek bir sebebimiz oluyor. Mutlaka, evet. Yani bu normalde de oluyor ama yani mesleki olarak da oluyor. Yani şu an bugün gelmenin en büyük nedenlerinden biri gurur duyduğumuz, harika bir şekilde ilk defa kendin yazıp içinde olduğun, Aksel'le birlikte yazdığınız mükemmel bir sinema filmi için burada. Bir kere bunu başardığın için başta bir alkış kardeşim. Teşekkür ederim. Bu alkışın arkasına fragmanı ver o zaman be. Direkt fragmanı izleyelim. Ali Bey, beynin alt merkezlerinde bir lezyon görünümü var. Evet Ali Efendi. Gel dediniz geldik. Nedir bu kadar acil acaba ya? Ay Ali tamam kanser etme adamı ya. ne dedin Enzo? Ne dedin? Kanser etme adamı dedim. Hadi Koya. Mis gibi işin var. Sağlıklı yaşam koçumuz Ali Can demeye geliyor. Gayet güzel, düzgün bir ilişkin var. Harika arkadaşlarım var mesela ben. 3 günlük dünya ya. 3 günlük dünya ya. Üç. Bir boka yarasan ölür müsün ya? Ölür müsün Aliko? Ali Can Demir. Hiçbir şeye hazırlıksız yakalanmak istemiyorum sanki. Bak bu da bir anda geldi mesela. Bir anda geldi. Bir anda da gidecek. Güneş tatlı kız ama değil mi? Sevdim ben. Şimdilik bu konu aramızda kimseye söylemiyoruz, tamam mı? Sadece biz değil. Bütün Türkiye yanında. Teşekkürler Türkiye. Ben niye pasta kesiyorum abi kanser oldum diye? Yaşa gelsen yaşa. Gel yaşa. Tümör. Nerede? Burada. Burada. Çok mu oluyor Harun? Yani Aslında bir şey var. artık atladık uçurumdan. Bundan sonrası serbest düşüş. Kaçmasam mı artık benden? Sevdiklerine tutun. Sonra düşüşün keyfini çıkar. Hiçbir şeye bu kadar güzel hazırlıksız yakalanmamıştım. Gençler oyunu bırakalım mı artık ya? Olmuyor. Ben kabullendim. Siz de kabul edin. Güneş hemşire devreye girer. Adam hemen aşık olur. Bu küpeyi sana geri getireceğim. Söz mü? Söz. Yanındayız Ali. Yanındayız Aliko. Arkandayız. Piçlik yapma artık. Dişlik yapmıyorum arkandayız dedim. Ne dedim? Dalıyoruz mu dedim. Çocuk Ergenlikle ne ilgisi var be? Geriye doğru düşersin. İşte burada. Bravo! Evet Oğuzhan Koç bu filmle Türk sinemasına Sürüklemesine başladı. ne vermek istiyorsun? Yani Türk sineması bu filmle ne bulacak yeni artı? Neden yaptın? Aa, bu ne filmi? bulacak bilmiyorum. Bizim seninle çok uzun zamandır planladığımız, aslında İbo'nun bu konuda bizim öncümüz olduğu ama aslında hepimizin bu yola çıkış sebebi bir şeyler yazmak, yazdığını sahnelemekti. Benim de yıllardır aklımdan geçen tatlı bir hikaye vardı. Yapabilir miyiz, yaparız, ha bugün ha yarın derken bu zamana kısmet oldu. Ne bulacak? Ya bence şeyi bulacak. Böyle hayat kadar gerçek bir şeyleri bulacağını düşünüyorum. Yani çünkü böyle işte hastalıklar üzerinden dramalar yaratan, acılar yaratan, bıçağı içeri sokup hem de karıştıran bir film değil bu. Yani her şey mümkün. Bunların hepsi çok normal ve hayat devam ediyor. Pozitif olmayı deneyebiliriz diyen bir film bu. Biraz sinemada şey oluyor ya böyle komedi filmi mi? Drama mı falan böyle bir hangi duygunun ayrışmayı. altını Hangi çiziyorsun? duyguyu altını çiziyorsun? Burada ne var mesela? Ya Türk O- sinema izleyicisi için belki riskli olabilir bu. Çünkü bizim seyirci şeyi seviyor biraz. İşte çıktık hüngür hüngür ağladık veya çok güldük altımıza işedik falan. Hepsinden
yaptırıyor. Ama mesela onları tatmin edecek miktarda mı bilmiyorum. Yani onu da göreceğiz. Bize izlettin. Evet, sen en uzun halini izledin. En uzun halini hayatımda izlediğim en zevkli kaba montajdı. Kaba montaj normalde çok zor izlenir. Sıkıcıdır ha. Yani hani birbirimizi goygoylayalım diye değil. Zaten filmi izleyenler de görecek. Gidin sinemalara hemen. Bir anda ben gülüyorum, Berfu ağlıyor falan gibi şey oldu. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, o tam yani gerçekten onu ağladığı bir yere ben gülüyordum izlerken. O bir de kaba montajda düşünüyorum. Ya tam yakalamaya çalıştığımız şey oydu aslında. Yani yapımcımızla da konuşurken TAF'la da dedik ki biz garip bir şey denemek istiyoruz. Bilmiyoruz bunun tam alıcısı var mı ama isteğimiz tam o. Tamam, yani oldu. senin kikir derken Berfu'nun ağlıyor olmasına Bu bayıldım. mu? Berfu'yla ben mi? Yani senin kafanda... Ben size yaptım. Vizyona falan da çıkmıyor. Çıkmıyor, sadece biz izledik. Bakalım insanların yorumları ne? Linç et alkışlarla başlıyor. Hadi bakalım. Hadi buyur, çok özledim ya. Gel. Çok özledim, Gel. Gel abi. Bir tanem yeni iş yaparsın da. Yok abi şu fragman yapma işini çözemiyorlar. Bütün filmi koymuşsunuz zaten. Hayırlı olsun. Arkadaş. Hayırlı olsun. Yani öncelikle Batuhan Yiğit 2487 selamlar uzun süre sonra. Ya bu bir yerini gizleyeceğim bir film değil. Dolayısıyla böyle bu tarz filmlerden zaten ne olduğunu az çok söylemen lazım. Seyirciye yaşatmak isteyeceğimiz süper bir şok yok burada. Ki buna rağmen de film Bu içinde arada var şaşıracakları ya. çok yer Bu var. arada var. Fragmanda anlaşılmayan bir Ya şey işte var mı? sadece fragmanı izleyen biri böyle düşünebilir. Ama film öyle bir film değil. Bir de fragmanları zaten biz yapmıyoruz. Yönetmen de yapmıyor. İşi fragman kesmek olan kurumlar var. Yani böyle Öyle mi? Bambaşka birine yaptırıyorsun. Tabii. Yani işi bu olan birileri var. Çünkü biz artık içinde o kadar kayboluyoruz ki kurguda bir yerden sonra. Neresini alsak, fragmana koysak işinden biz hemen sıyırdık kendimizi. Çok işin erbabı bir şirketle çalıştık. Bence çok da güzel fragman oldu ama aslında evet hedefimiz de buydu. Aynı yerdeyiz yani. Devam et. Neden foto çekilmeden birkaç dakika önce tanışmışlar gibi poz vermişler? Sette bir aile gibi olamadınız mı? Gerçekten sıcacık bir aile ortamı. Sıcacık bir aile Hayır ortamı. inan sette bundan çok daha neşeli. Abi bu böyle anlar çok gergin anlar ya. evet. İzleyenlere nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani evet ama fotoğraf gerçekten öyle duruyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bu şey gibi bir ya, an. Buğçe gerçekten hani az önce gelmiş merhaba deyip böyle poz vermiş gibi. Hani tanışma toplantısının fotoğrafları gibi bu. Hani en başı daha. Çekilmeden Gerçekten önceki öyle. gibi yani. Tanışma toplantımızın da fotoğrafları var ve bundan daha samimi. O gün böyle bir aptallık vardı hepimizin üstünde. Hepimizin temsilcileri, menajerler, PR ajansları. Şöyle bir an mı Şurada o? durun. Şurada Yani bir poz. Bir şey gibi otel gibi bir yere gidiyorsunuz. Full basın geliyor. Siz şıksınız ve Evet. konuşma değil mi? Evet. O öyle bir ortam ha. Mesafeli bir ortam. Her yerimizde basın mensubu arkadaşlarımızın olduğu bir yerde orası. Dolayısıyla böyle herkes şöyleydi etrafa Ne karşı. olacak? Devam Sohbet et. edemedik çok. Sektördeki komedi işi yoksunluğunu şöyle özetleyeyim. Oğuzhan Koç drama yönelik film çekmiş. Doğru. Eyvallah bir şey diyemiyorum. Taşacak bu deniz Erkan bir şey. Evet zor. Dram diyemeyeceğim. Ne deniyor buna? Melodram ne? Dramedi diye bir şey çıktı da bence Dramedi hiç söylemesi keyifli değil. Değil mi? Bu aslında romantik komedidir yani. Kırmızıdan tür uydurmayalım. Romantik bir komedi Romantik bu. komedi. Evet. Devam et. Eski samimiyetini göremedim demiş birisi filmin fragmanına. Henüz filmi çekmediğimiz için görememiş olabilir misin? Mesela şu fotoğraftan hangi samimiyeti görmek istiyorsun? Yani set kostümüyle elimde klaket var. Yani özür dilerim seni tatmin edemediğim Sen için. birebir saldırıya başlamışsın ama. Birebir hemen altına yorum yapmışsın yani. Cevap verdiğim tek şey bu oldu. Bazen çok diyorum bomboşum 2 saatim var. Dur Şu diyorum an böyle bir gireyim bir iki kişiye zekice bir iki laf sokar mıyım falan. Devam et. Yapay zekaya yazdırdığım sen. Yani bir şey diyemiyorum. Yapay zekadan faydalandı mı hiç? Öyle bir şey ama... Faydalanıldı. He, ne tarz? Hastalıkla ilgili falan gibi şeyler. Hastalıkla ilgilinden ziyade öyle bir sekansımız var. Yani lan başıma böyle bir şey geldi. Ne yaparım? Adam aslında ilk defa yapay zekaya soruyor. Bir de filmin içinde anlaşılır anlaşılmaz bilmiyorum. Bir televizyon stüdyosunda çalışıyorum ben. Yani Ali. Oradaki her şey yapay zeka ile yapıldı. Yani televizyon stüdyosunun içindeki spor programı da, içerideki gençlik dizisi de, Aa. ne bileyim Ama bu bu adamın her gün evde izlediği Buzdağı belgeseli de. Bunların hepsi yapay zeka ile yapıldı. Çok iyiymiş. Yani bayağı bir faydalandık. Mali buralarla ciddi haşır neşir biri. Çok ilgilendi. Hatta çağrıyla müziklerde bile bazı yerlerinde çok güzel faydalandık yani. Ha, değil mi? Yani artık bu işe giriyorsan... Yani buna da düşmanlığı çok zekice bulmuyorum ya. Bence faydalanmak lazım. Lazım. Çok güzel. Bak ben anlamamıştım. Şu an yapay zeka deyince... şok Televizyon oldum ha. stüdyosundaki bütün afişler yapay zeka. Ne diyorsun ya?
Tam saha falan diye spor programı var falan. Öyle bir program yok. Öyle birileri yok. Devam et. Abi ellerinize sağlık ama şu afişlerdeki görüntü neden bu kadar şoplanıyor? İbrahim abi Ali Kırca'ya sen de eşin elini tutarak uyuyan su samuruna dönmüşsün. Doğru. Doğru. Yani afişler böyle yapılıyor. Neden yapılıyor bilmiyorum. Ya bir aydır Mali ile birlikte böyle kendimizi yiyerek afiş daha güzel olabilir, daha güzel olabilir diyoruz. Sonra herkesin yüzü olsun, o şey olsun, bilmem ne olsun. Yüzler olsun, kocaman olsun. Ben şu denli Photoshop'un çok büyük düşmanıyım. Bu Photoshop'u ben de beğenmiyorum. Çünkü ben böyle biri değilim. Bakın değilim. Değil. Neresi Photoshop buradaki? Abi baksana pırıl pırılım yani. Sen pırıl pırıl kadar- değilsin ya. Ben arkayı kastediyorsun zannettim. Arkası... Yok benim arkayla tasarım ile ilgili değil. Oyuncuların yüzlerine ekstra bir kontrast ve bir badana vuruyorlar. O da bence hiçbir zaman güzel ve gerçek durmuyor yani. Bence fotoğrafın duygusu fena değil ama ya. Duygusu güzel. Herkesin aynı anda bu kadar şey olması güzel olmuş. Arada övüyoruz ki yani linçleri biliyorsun. Seni böyle bir... Çok iyi geldi. Arada güzel fotoğraf. Devam et. Evet, filmden biraz kopuyoruz. En son böyle yaptım. Söyle artık. Bir de bu şey. Vermem seni veremem. Allah şahit. Dön şimdi dön. Bak sana güzel video çekiyorum. Kalabalığı da çektiğimde. Abla bu konserin yine çok güzeldi. Bu arada yanındaki kim? Bu arkadaş birden sahneye fırladı ve bana kızdı. Ne diyor? Çıktı ve böyle yaptı. Söyle artık. Ara melodi ya birazdan söyleyeceğim yani falan. Seyirci de kendine benzetmişsin. Ben de korkup Sen de söyledim. arada seyirciyi fırçalıyorsun artık. Benim seyirci konserlerim öyle. Herkes birbirine fırça atar. Bu arkadaşı bayağı da linçlediler sonra ya. Üzüldüm de. Bana en son mesaj atmıştı gördüm. Abi sayfamı kapattım. Allah aşkına sen de bir şey söyle. Beni mahvettiler falan. O kadar Tabii. mı ya? Yani şimdi bir tayfa o videonun altında hani Star sensin, Oğuzhan Koç kim oluyor? Bir tayfa da muhtemelen kızın hesabına girip sen kimsin ki Oğuzhan'ın sahnesine falan oluyor. Kız halbuki Herkes üzgün. heyecandan biraz şey değil mi kızda? Evet bir küçük kontrol edemedi ne yapmak istediğini. Devam et. Oğuzhan Koç evime kurye olarak sipariş bile getiremez. Peki. Ya bu hani bunu şeyden aldım yani. Hani ilk nefreti kurye gelmesiyle seni birleştirmeyi hiç anlamadım. Kafadaki met çok evet şeyli yani 35 metreden vurmuş. Hani senin reklamlardan dolayı mı diyeceğim? Yok hani yemek falan filan reklamı getir Ama yemek çok vardı. bitti o yani bu O yeni da değil. bitmiştir zannediyorum. Değil mi? Yenidir Son o. dönemden. Taze Hiç yani. anlamadım. Taze sıcak. Yani demek evet bu konuyla ilgili bir problem yaşayıp Onu seninle birleştir. bana olan nefretiyle asla bu ikisi bir araya gelmeyecek falan. Devam et. O ağız niye büzük? Böyle bir pozun var senin ama ya. Ben de hep sana sormak istiyordum. Burada benim 34 benim yıldır böyle 1 milyon soracaktım, tane falan soramıyorum. pozum var. Evet. Biz poz vermeyi bilen adamlar değiliz. Bununla ilgili bir ekstra bir telaşımız da yok. Ama kendini iyi hissettiğin bir büzüklük var senin. Abi böyle olunca bana iyi görünüyormuşum gibi geliyor. Demek ki onu çok yapıyorum. Bunu beğeniyor musun şu an? Bence kafadan tacı çıkar jilet gibi çocuk. Yani. Okey. Bozcaada'da Candaş abilerle balıkçıdayız. Evet. Orada çiçekçi çocuk getirdi, çiçek verdi. Kafama taktı gitti. Sen aslında kafanda çiçek olmasının şakasını da yapan bir poz mu veriyorsun burada? Doğru mu anlıyorum? Hani Zaten muhtemelen postta öyle bir şaka vardır. vardır. Yani Ha. hani vardır diye düşünüyorum mesela bu. Yok, Kendimi buna şaka maka en iyi olmaz. hissettim. Bomboş bunu mu koymuşum? Çok yakıştığınızda. O beni de üzer biliyor musun? Ben yaptığım her şey mükemmel. Mesela dedim mi kimseye yani? Demedim. bu da onlardan biri olsun yani. Ne yapayım mesela? Devam et. Artık çizgiyi siz karar verin. Sallamayacağım bu tarafı. Sol elimi kaldırınca bu taraf söylüyor. Sol elimi kaldırınca bu taraf söylüyor. Nakarat söylüyor. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin. Solmasın sakın aşkcayım. Gel biraz daha, gel biraz daha. Ağaca çıksın anlarını hep beraber söylüyoruz. Balkon. Hiç sesiniz gelmiyor. Hala el sallıyorsunuz. Tamam artık tanıştık. Artık bir sesinizi duyayım. Şarkıyı söyleyin. Hala bakın böyle. Yani 4 metreden el sallaşıyor. Ne kadar el sallar? El sallıyor. Peki. Biri Oğuzhan'a papatya çayı versin yazmıştır. Öyle paylaşmış. Linci ne bunun? İşe girdim diye seviniyorsundur ama yöneticin Oğuzhan Koç'tur. Yani yöneticine de 4 metreden el sallayacağını düşünmüyorum. İş hayatı. Orada gerilebilir ya. Yani izledim videoyu yine hala haklı buluyorum kendimi. Bu daha acı. Yani evet. Mesela Ama senin şunu ben mesela yani herhalde ölene kadar yabancılaşacağım ona yani. ama Buradayız senin yani. aslında konserdeki o şaka yapan adam personan gibi bir şey bu tavır. Ben şakayı sen beni mesela 3 yaşından beri biliyorsun ya yani. Evet.
Ben böyle şakalaşan biriyim. Evet. Yani herkes de şakayı yapıp şaka yapmadan önce gülen biri değilim ben. Şakayı yaptıktan sonra da ben gülmüyorum. Karşım gülsün istiyorum. Ve bunlar öyle yerlerde hep çok komik oluyor. Dikkat ederseniz şakayı yaptığımda Gülüyorlar. arkadan bir hı geliyor. Ama burada benim Balkonda merak gülüyor. ettiğim... Balkonda tekrar devam ediyor. Devam ediyor. O bir tatlı bir sataşma yani. Ama benim merak ettiğim orada sen sinirlisin değil mi aslında? Eşlik etmelerini bekliyorsun. Ya şu artık yani bu şarkı konserin 1. saatinin sonu. Ve hala biri gerçekten şöyle yaptığında bunu artık bitirsek ve eğlenseniz mi? diyorum. Sinirlenmiş Yani gerçekten. mesela şöyle kimin hediyesi bu bilmiyorum. Mesela şu mesafedeyim. Gelmişsin en öne. Bilet almışsın, çile çekmişsin, seviyorsun beni. Ben de sana geldim değil mi? Mesela Böyle dursa. araya bunu koyarak konseri izlediğinde ben diyorum ki yani şunu kaldırsan göz gözeyiz. Çok daha güzel olacak. Telefon için diyorsun bunu yani. Ya telefon, Evet, el tamam. sallama, başka şeylerle meşgul olma. Yani insanlar artık bir şeye odaklamak çok zor. Ben de bazen hani ne dürtüyorsun. olursa olsun böyle uzağa bakarak şarkını söylüyorsun ama şuranda birinin her an şunu yapıyor olması bazen sinirlerini bozabiliyor yani. Ya çok güzel ya. Yani yapmayabilirler yani bunu. Yapmalarında da sakınca yok. Böyle tatlı atışıyoruz birbirimize. Dedim ve bir sonraki konser herkes böyle. Full. Devam et. Eski neşen yok ama hayatta her şey tecrübe. Yani evet. Evet. Doğru. Yine büzmüşüz ağzı. Üzmüşüm. Ben bildiğim pozdan devam. Eski neşen yok mu? Çok neşeliyim ya. Değil mi? Evet. Daha iyi, daha neşeli görüyorum ben seni. 2 gün önce balık yedik seninle. Neşeliydin Çok orada. neşeliydim, gülüyordum hep. Gayet gülüyordun. Şakaların hepsine gülmedim mi? Evet güldün, şaka da yaptın. Yok, Neler oralarda yaptın? Ben şaka yaptım. Neler yaptım ben o gün öyle. Çok keyfimiz yerinde, çok şükür. Tecrübeli olmak insanı daha tatsız birine dönüştürür mü? Daha tahammülsüz birine dönüştürür. Yani evet daha tahammülümüz daha az. Sen de işte öylesin ya eskiden. Tabii. Yani 7.000 kişiyi aynı anda neşelendirebilen, eğlendirebilen, organizasyon yapabilen biriyken şimdi diyorsun ki arkadaşım ben biraz şehrin dışında evimde eşimle ve çocuklarımla sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Bunun sebebi tahammülünün azalması. Bir de neşelendirecek enerjim hani onu çocuğa vereyim. Zaten o bir saatte 7.000 kişilik enerjiyi... Tabii eve kadar yani. o Evet, enerji, anladın mı? Her yere o kadar saçamayabilirsin yani. Devam et. Sevgili Mehmet Ege, annenleyiz. Seni çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben kaçtıkça böyle saçma sapan şeyler beni gerçekten buluyor yani. Bursa'da bir konser. Orası bir Selimlerin şirketi hatta yani. He. Konser sonu da hanımefendi geldi. Oğlum sizi çok seviyor. Ona video yollar mısınız? Ve videoyu çektim. Ben yani videoyu çekip arabaya binince de hiç ne dedim ben az önce falan demedim. Demedin. Ne var ki bunda? Hep mi böyle diyorsun acaba sen? Hep annenleyiz. Böyle belki 50 tane. Ne var abi yani? Abi annenle- Sevgili Kuzey babanlayız. Seni çok öpüyoruz. İşte sevgili Ayşe abinleyiz. Ama öpüyoruz. S çok yanlış yerde. S var orada. Bir daha ver Çok bak. tatsız. Vurgu çok tatsız. Bak bir daha izle bak. Sevgili Mehmet Ege, annenleyiz. Çok yani hiç yani. Hanımefendi de hiç öyle düşünmedi. Evet. Tabii. Annenleyizdeki vurgu Evet. tatsız ve sevimsiz. Zannediyorum böyle bir Instagram sayfası var. Daily Mehmet Ege annenleyiz. Her gün paylaşıyor bunu. Bir kere daha. Her gün aynı videoyu Her paylaşıyor. gün aynı videoyu paylaşıyor. Bana da her gün. Beni de etiketliyor her seferinde. Bugün de annenleyiz. Daily Mehmet Ege annenleyiz. Seni gördüm. Tamam. Teşekkür ederim. Ve bununla ilgili yorum var. Ver bakayım bir tane. Çok işten söylemiş kral. O sayfayı göstersene bir. Ha burası. Böyle bir Instagram hesabı. Sevgili Mehmet Ege. 734 takipçisi olması daha üzücü. Yani her gün bunu akışında tekrar görmek isteyen 734 kişi var. Gerçekten her gün paylaşmış ya. Göreyim ya diyor. Yorum var mı altında mesela paylaştın? Az ya. 46 beğeni var. 79. Oo, yetki de artıyor. Demek ki Burada o artık hesap keşfete gerçekten düşmüş. peki bu sayfa yapıldıktan sonra mı patladı video yoksa Yok bu video Direkt bu patladı. 1,5 yıl öncenin videosu. Bu son dönem herhalde biri böyle bir şey yaptı. Yani ama çok zor bir şey ya. Abi video çeksene kardeşime Mehmet dediğinde geçen gün işte bize de dedi yani çocuklar evde kaldı bizim çocuklara video çeker misiniz? Bilemiyorum annem babam burada dedim biz bir de ana babaydı bende Allah'tan. Annem babam burada işte orada seni almadılar. Bunlar eğlenmeye gelmişler. Sensiz o işte sen evde kal diye. Bir geyik hoşumuza gitti. Hayvan gibi girdi. Kadın Bunlar dedi, ne biçim anne bunlar baba?" ne biçim anne baba yakışıyor mu? Sizi niye almadılar falan. Çok iyi. Böyle kadın teşekkürler deyip videoyu kendi o sıra sildi böyle. son silinenlerden de silmişler eve gitmeden. Görmüş. Çocuk girer görür falan. Devam et. Masal en önde konseri izliyor.
telefonunu bana fırlattı. Hiç gerek yoktu buna. Dedi ki annem beni bırakmıyor, eve gel diyor. Ben dedi konserdeyim, en öndeyim. Şu an gerçekten en önde. Bak size göstereyim bir dakika. Yine fırça başlıyor. Bak en önde el sallıyor. Onun buradan çıkması yarım saat. Ona izin almak için sizi aradık. 25.000 kişi. İzin vermeniz lazım masala biraz. Bu adamların annelerle derdi ne? Bu sefer anneyi arıyorum kızınlayız diye. Kızınlayız bize izin ver. Bizim sürekli bir şey var. Yani evet enteresan. Ama güzel bu interaktiflere giriyorsun sahnede mi? Yani bunlar planlı değil tabii ki de. Yani insanlar şey Yani yapıyor. evet hani abi işte onu söylüyorum. Yani orada biri böyle el sallarken orada da biri bağırıyor. Bağırıyor ve en son telefonunu atınca da diyorsun ki şimdi iki yol var. Ya Sinirlen- neden telefonunu saniye atıyorsun diye süper sinirlenmek ya da Onu onu daha eğlencenin bir interaktif. parçası haline getirmek yani. Devam et. Bunu kaldır ya. Evet. Ya bugünkü en mantıklı en güzel şey bu yani. Sen beğenmiyor musun? Çok Sen... çabalı baksana çaba var yani fotoğrafta. Böyle bere var, Büyük çaba var gözlük yani. var, Allah uzun neler mont. yapmış yani. Yürür gibi Çok- de yapmış. He. Her şeyi yapmış. Nere bura? Ne bileyim nere. Bir yurt Bunu dışı. kaldıracağım. Söz veriyorum. Bazı eleştirileri de dikkate almak lazım. Yani. Hemen kaldıracağım bunu. Devam et. Adamdaki keyfe bak. Anama desem mutfakta salıncağım olsun beni blenderdan geçirir kadın. Bu Naz'ın mı eviydi? Naz'ın evi burası ya Galata'daki. Biz burada set yapmıştık, klip yapmıştık. Evet salıncak var gerçekten. Senin evin değil burası ama. Yok değil. Enteresan fikirmiş ama dekoratif olarak güzelmiş. Bence de. Değil mi? Evet çok da güzel duruyor. Yarın yaptırıyorum. Çocuklar için falan. Güzel bence. Evlerde salınacak bundan sonra. Devam et. Ya mesela üstteki o green'deki fotoğraf bunu sen mi yapmıştın? Bunu sen yapmıştın. Ne yapmışım ben? Bu senin postun reels'ın bir şeyin. Evet ben de. Ha. Mesela biz çok daha eski tanışıyoruz ya. Mesela geçsin yıllar demek için mesela neden yani ikimizin de bu kadar iğrenç çıktığı bir şey seçtik? Çok daha küçük olduğumuz şarkının altını önermesini çok daha güzel çizecek milyon fotoğrafın var ki sen arşivcisin yani. Yani ben Berfi yaptım bunu. Tamam şimdi Yaptı. anladım. Berfi yaptı bunu. Ve taşlar birine Berfi'de oturdu. de şey var. O sıra yapmamız lazım. Eli onu. buna gitti değil mi? O Green'deki. hayır onda onu buldu ve en küçük onun hani bulabildiği oldu. Halbuki bana sorsa neler bulurdum ama Şu üstteki çok ayıp ya. hiç olacak gibi değil. Benim bence en iğrenç halim bu. İkimiz. Sen de çok Bana kötüsün. bak oğlum ben Çok ağız büzmeyi de daha yeni denediğin yok dönemde. büzemiyorum da daha işte. Çok talihsiz yine talihsizlik. Yorumu ne bunun? 30 yıllık arkadaşımla max fotolarım. Kalitesi. Gerçekten bu kadarız. Gerçekten. Yani. Bunu da o sıra çektik işte. Hatırla Berfu bunu masada yaptı. Biz Çeşme'de yemekteydik. Aa biz de o akımı yapalım deyip fotoğrafı çekip o sırada yaptı. Onun telefonundaki en eski fotoğrafımız o. Sanırım. Ben. Berfu yüzünden oldu. Ne oluyorsa. Allah vardı. Berfu bize acımamış ya. Acımadı. Devam et. Yok mu? Niye önümde duruyorsun o zaman? Bak gülüyor. Allah öteye git arkaya git ya. Öne bilen gelsin. Kurban olayım. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Vallahi bana göz kır falan seni kurtaralım buradan. Bir şey yapalım. He? Bak arkasındaki de çekmeye başladı. Ne istersen. Oyum ben. Vallahi yanlış. Ceceli'yi tanıyorsun değil mi? Beni niye tanımıyorsun? Ben 20 yıldır falan önlüyüm. Sen 20 yıldır ne yapıyorsun? Neredesin? Ama böyle bitmiş ya. Sıkıldı artık. Çatladık. Sıkıldı. Ver bakalım. Millet seni tanımak zorunda mı? Bozuntu. Haklısın Esteban. Haklısın. Haklısınız. Esteban. Vallahi Esteban haklısın. Burada artık şey ama burada şey gülüyor. Abla gülüyor, ediyor çok falan. Ama bu ne? Bu da viral oldu bayağı ya değil mi? Tabii Sanki- canım ben bir gün linçlendim güzel. Sen kimsin? Biz seni tanıyacağız falan. Peki konserlerinde şey oluyor mu böyle hani tepki olsun diye? Seni Yok. hiç tanımayan 100 kişi getirmişler falan. Hani bir etkisi oluyor mu? Gelip sırtlarını dönüyorlar bana. Tepki olsun diye. Yani Çok iyi evet, gidiyor ama şu an. Yok buradan öyle anlaşılmıyor ya. Evet çok eğlenmiştik o gün orada. Abla da çok eğlendi. Ablaya sataşmak çok keyifliydi. Abla da eğlendi biz de eğlendik. Yapacak bir şey yok ama öyle görünüyor. Senin bu ciddi şaka yapmanı mı değiştirsek ya? Nasıl değiştireceğim bu saatten sonra ben İşte şakamı? o Gülsen mi bir şey mi? Esteban için mizah duygumu mu şey? Ay Esteban değil. Burada en hafifi Esteban. Ne yorumlar var bunun altında?
egolu, kibirli, hibirli, dibirli diye girmişler. O yüzden hani elinde çayla Özür dilerim herkesten. Vallahi özür dilerim. çok hızlı teslim oldum, bu da hoşuma gitmedi ya. Yapacak bir şey yok, özür dilerim. Arada böyle şakalar yapıyorum. Orada olsanız çok komik. Ama mesela tişörtünle not famous yazarak da böyle bir şeyim var. Bir kinayeyle geldim. Kinayeyle buraya. geldin. Hala He? tanımıyorsunuz mu, anasını Tabii. satayım falan. Devam et. Ünlülerin en çok şaşırdığı şey de tanınmamak. Bunun dışındaki her konuya çok soğukkanlı yaklaşıyorlar. Her konuya. Her konuya. Yok, yalan yok, bak sen de öyle birisin diye söylüyorum. Bizim bütün telaşımız hayatta mümkünse tanınmadan sakince yaşamak yani. Tanımamak için neredeyse kılık değiştirdiğimiz falan oluyor yani. Benim yemiyor da. Yani sen daha bariz birisin. Evet, çok. Ama hep şunun geyini yapmışızdır mesela. Benim İstanbul'da gidemediğim yer, giremediğim delik, esnaf lokantası, şu bu. Ben araya kaynayacak ortalama bir tipim yani. Kaynarım da, giderim de. Hiç öyle bir telaşım yok. O hakikaten bir şakalaşmaydı ya. Onu düzeltelim bari de en azından bir Evet, şey evet. söylememiş oldum ona. Devam et. Komik bir andı. Haklı. Engeli kaldır diye şarkı mı olur? Üretemiyoruz.net. Mesela haksız. Bu da haksız, buna da katılmadım. Üretiyoruz. Sadece kendimiz üretiyoruz. Kendi evimizde üretiyoruz. Çağrı'yla El emeği, göz üretiyoruz nuru. hala. Çağrı'yla Tabii ki de. birlikte üretiyoruz. Her şeyi hala beraber yapıyoruz. Ya bunu bir şey üretemeyen birinin altına yazsaydı mesela reaksiyon alırdı. Burada çalışmaz bu. Peki isimleri kullanmada daha hani güncel olsun, sosyal medya dili falan, hani engeli kaldır da... Tabii ki canım. Değil mi? O Ondan, var. ya tabii ki. Yani birini engellemek ve engel kaldırmak terimi üzerinden yapılmış bir şey ama dur ya şu terimin altını çizelim. Hani ne şimdi örnek vermeyeyim başka bir şeyle ilgili. Yapmayayım. Çağrıların programda geçen çok fazla isim kullanmışım. Programın kurgusunu bir izledim. Yayınlanacak herhangi bir yer yok. Her yere isim. Herkese girmiş misin? Ama yani ısırır gibi yapıyorum, direkten dönüyorum. Ya var ya öyle şarkılar. Nakaratının son satırı dev bir slogandır. Çok popüler bir şeydir. Hani bu o telaşla üretilmiş bir şey değil. Devam et. Tişörtü ters giymişsin. Bu doğru olabilir mi diye baktım, biliyor musun? Şeyin modeli mi böyle falan? Yok, çok güzel bir kazak bu ya. Ha. Kazak. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızın ürettiği yerli malı, yerli ve milli bir kazak. Kim o ya? Umut Eker'in. Ha, Umut Eker. Tamam, Onların ben de Umut deyince şey oldum. Poz. Oğlum pozu artık konuşmayalım. Poz. Arkadaşlar poz bu. İkincisi falan yok benden. Hayır, ama bu ağız büzüklüğüne kaş eğikliği eklenmiş burada. Aynen öyle. O da var. Şu. Çok yakışıklı çıktığımı düşünüyorum. Gerçekten. İnanılmaz iyi. Vallahi böyle düşünüyorum ya. Bu biraz daha iyi. Taçlı Pozu olan değil, da- düşüncemi değiştirmem lazım, anladın mı? O zaman poz da değişecek yani. Birilerinin toplanıp sana kanka öyle yakışıklı değilsin Hayır. ya falan dediği bir Tabii. şeyler. Yok, burada gayet iyisin canım. Bir şey var ama. Fena değil mesela. Biraz gerginsin, sadece o şey var ama güzel. Devam et. Çok gerginler. Geçen geldiğin linçten de yorumları aldık şimdi. Bunu Aldınız mı? yapacağız. Çok gergin değildik o programda biz ya. Nasıl gergin? Gayet tatlıydık ya. Bence de. Devam et. Oğuzhan'ın mizahı çok iyi. Sert değil veya ego değil. Ciddi şaka yapıyor. Mizah alırsanız gülersiniz. Anlamayan, fesat olan herkes adamı gömmüş. Yazık. Ben bir şey demedim. Ne güzel anlatılmış. Selin 2 yıl önce gerçekleri çözmüş. Bu. Konu kapanmış. Konserine git de seni fırçalasın be Selin. Sana özel bir fırça bölümü yapsın. Başka neler var? Gerçekten iyi bölümdü. En çok güldüğüm program oldu. Hepimizin ihtiyacı vardı bence. Oğuzhan'ın içinde olup neşe katmadığı ortam yok zaten. Şahanesiniz. Bunu düzeltmek istiyorum. İçinde olup neşe katmadığım bir sürü ortam var. var. O kadar da Yanlış bir eleştiri bu. Teşekkür ederim. Tek beğenmediğin yorum olumlu yorum oldu. Ya evet, yanlış yani. Ama ben doğrucuyum. Yanlışsa bir şey yanlıştı. Devam et. Oğuzhan kesinlikle doğuştan mizah sahibi. Hem zeki hem yetenekli. Neyse, bu bölüm çok eğlendirdi. Nedeni de Oğuzhan'ın karşılık beklemeden katılması. Öncekiler yok film reklamı, yok bilmem ne albüm reklamı. Bunun da sonunda s**tık, biliyor musun? Çok iyi gidiyorduk. Onlar çok saatte geliyor. Bana bu şekilde devam demiş. Dedik ve benim fragman bir daha girdi. Fragmanda Ya ne de güzel övmüştün. Tüh ya. hiç tanıtım yapmaya... Bunu Merve'ye izletmemenin bir yolunu arıyorum şu an. Tanıtıma geldin ha kardeşim. Tanıtıma geldim. Helal olsun. be. Herhalde. İş yaptık, tanıtacağız, ne yapacağız abi? Yani bu şekilde devam demiş bir de. Evet, bitti. Olmadı. Şu an, Merve, özür şu an dilerim. Merve'yi kaybettim. Merve, çok özür dilerim. Devam et. Evet, şimdi Oğuzhan'ın programa gelirken ki dediğim işte daha önce de çektik, ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan. Hani bir farklılık yapalım dedik. Daha çok film tandansı gittik bölümde ama tandans ne? Resmen ego ve kibir kustu. Korkunç. Tandans, bak bakayım var mı Eğilim var? demek, eğilim. He? Eğilim doğru kullan. Doğru mu kullandım? Çok doğru kullandın. Oo oğlum. Editörler daha da kibirli. Böyle bir şey olamaz.
olmaz. Tandans yenenler. Öyle ben şu an... Film tandanslı gittik dedi. Vay anası. Evet, Oğuzhan bana linç getirmiş evinden. Evet. Yeter dedi beni linç ettiğini. Her hafta geliyorum. Bakalım Oğuzhan bana neler getirmiş. 2012 mi? Böyle olacağını, böyle olacağını ben bileydim, bileydim, bileydim. O ki eğer ben bunu bileydim, bileydim, bileydim. Ey kurban olduğum. O ki ben bunu bileydim, bileydim. Gelip sana demez miydim oğlum böyle bir durum var. Bu neyini eleştirmişler? Buna ne linç olabilir ki? Gideceğim Katarlara. Ay. Kınat, kınat ya! Bence bu hala komik mesela. Bence bu gerçekten benim yani hala zaten önümüze düşmesinden belli. Hani ekranda yaptığım, birlikte ürettiğimiz en gurur duyduğum anlardan biri Evet, olabilir. komik yani. Çünkü Uzun Hava Atışalım hikayesini ve böyle hani senin müzisyenliğin vardı, bana da orada anlattığım bir hikayeyle, benim hikayemi Uzun Hava'yla anlatmayı biz bulmuş olabiliriz. Olabilir. Onunla mizah yapmayı yani. Mesela dıkın o. Yok mesela o neden... Ben de hala mesela ne anlama geldiğiyle. O benim çok anlık şöyle bir şey oldu. Dıkın o. Onun ne olduğunu şöyle hatırlatayım sana. O bir temrin değil miydi ya? Ay bir temrin o şey Ha. sahne çıkmadan önce dıgına şey yapıyor dilini açmak için. Şöyle olmuştu. Genel provada oynamıştık. Daha iyi yapmıştım. Burada canlıda yaparken daha düşük geçti. Sana verirken seyirci tam istediğim yerde olmadığı için dıgına diye içimden şey çıktı lan dünkü gibi iyi olmadı hani. Onu böyle seyirci yüksek vereyim diye buldum. Ön oyun çok iyiydi o. Genel provada dıgına yoktu. Yani Hatırladım. Hatırladın. Yani dolayısıyla buna ne linç Zaten ben olabilir? de bir gülmüşüm dıkına. Keşke bu güzel günlerde kalsaydık da senin sesin yine gibi olsaydı be abi demiş bana. Çok ayıp mesela. Ben niye insan kibirleniyor anlıyorum. Ben çok konuk olarak oturmadığım için. Mesela size ne demek ister? Geri git. Böyle bir şey olamaz ya. Bravo. Kaldıramadı ya. Oğlum zormuş lan bu program. Kanka çok sinir bozucu bu program, ben sana söyleyeyim. Oğlum niye Yani söylemiyorsun? film yapmasan var ya bir daha benim geleceğim falan yoktu yani buraya Oğlum bir daha. söylesenize bu program zormuş ya. Desene kanka biz oraya geliyoruz zorlanıyoruz. Neden böyle yapıyorsun? Tadım kaçtı ya sesim. Ama böyle yeni. komik oluyor, güzel oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim bakalım ne olmuş. Kamera insanı kilolu gösteriyor diyorlar. Doğru mu abi? Eğer öyleyse seni kaç kamera çekiyor? Bak. Bu üşenmedim. Bunları gece böyle bana linç mi topladın bak? 280 hafta geri gitmişim öyle diyeyim. Dolu geldim. 280 hafta önce birinin seni gömüşünü ve takım elbiseli kravatlı bir bey. Devam et bakalım. Yine ses geldi. Bak benim sesimi beğenmeyecekler. Küfür edeceğim yine. Senin dolaylarında sana dair hasretim yüzyıllardan kalma. Bak Hakan Altun beğenmiş. Aklımı kaçırıyorum bu cennet akşamlarında. Orada her kiminleysen. İyi söylemişim burada. Evet. Burada bayağı iyi. Tamam, iyi, senin bir şey demiyorum. Ama oğlum ne gelecek? Lan! Bilmem hatırlar mısın? Gözlerin ne renkti? Söyle kumralım benim adım neydi? Ne diyebilirsin ki buna? Bu adamın herhangi bir şey yeteneği olması beni çok şaşırttı. Ya seni Ge? Onun Ya çok iyi. Hiç kaldıramadı değil mi? Hemen ben mi oturdu. duymuşum ben? Yani soyadını falan blurlayın da yayınlarken. Kimin s***ini biz abi bilelim bir tek yani. 30 senedir var bir yeteneğim demek ki. Bu yok kanka bu iş zor ya. Biz Böyle. ilk saat şey, haklısınız. Bunlara dikkat edeceğim. Doğru. Ayakkabılarım evet topukludur falan. Yok. Ne oluyor yok, ya? kanka olacak iş değil ya. Kim bunlar ya? Ya Sen? kim oğlum? Doymak ya da doymamak bütün mesele bu. Bu güzel Çabi kardeşim benim. Ne oldu? Mavi tıklı diye hemen alttan almaya. Aman bu da bana bir şey yazar. Yok o sert girmemiş. Girse Çabi'yi de Buyur.
Ay çok fena oldum ya. Kanka ben bu programı bırakacağım galiba. Böyle olmaz. Ben insanlara bunu konukları- yapamam. Biraz empati yap konuklarına. Ya çok fena yaptı. Ağır yorumlar bulmuşsun ama. Yani bu değildi de öncekiler tatlı, öyleydi. şaka canım. Devam etme. He, Covid olduğumu söylüyorum. Allah kurtarsın, sen atlatırsın kral. Senin vücutta her vitaminden fazlası yapar. Tatlı bir gömüş. tatlı. Evet. Başta yüksek girdin, korkuttun beni ya. getirdin. Sert birkaç tane bulayım dedim. Seni bir silkelemek Ay, istedim. silkelendim, kendime geldim. Var mı başka? Eser Yer Enler. Bence nüfus memuru yanlış yazmış. Doğrusu bu. Ya bu mükemmeldi ya. Kocaman şeye gittik bir havalimanında. Adam böyle karşılıyor beni. Senin ismin 800 kere yanlış falan yazıldı ve söylendi. En güzeli bu, biliyor musun? Bu çok iyi. Eser Yer Enler. Enler. Çok güzel. Var mı başka? O nasıl kulak memesi? Ulan çok büyük lan hakikaten. Benim kulak memem öyle mi oğlum? Normal ya. Ha? Normal kulak. Oğlum buradaki bir içeriye doğru devam ediyor gibi. Çok büyük lan. Bir şey denemiş o gün senin kulakla. Ha? Böyle bir dalgalanmış. Ne dokunca? Oğlum bak şu an hiç linç kaldıramayacak durumdayım. Kimse üstüme gelmesin ya. Allah Allah ya. Orada biz koca Coldplay konserindeyiz. Kulak memem Coldplay dikkat. bu. Abi kulak mememden çok İnsanlar hata arıyor. Mesela kimse sağ gözüne dikkat etmemiş. Mesela. Evet, O nasıl o- sağ göz der. Herkes kulakta şurada bu. Hata arıyor abi insan. hata arıyorlar abi. Coldplay miydi bu? Neydi acaba? Billie Eilish de olabilir. Var böyle gezileri. Geziyor Eser Bey. Oğlum bak hem şey Konser, duruyorsun. konser. Konserler, ülke dışına çıktığın belli oluyor. Tabii. Hem de böyle şey yeteneğinden linç yiyorsun. Çok zor programmış ya. Çok zor. Vallahi Büyük kankacığım. sıkıntı. Beni uyandırdın. Devam et bakayım. Fenerbahçe'nin haklarını Eser abi yemiş olabilir mi? Nacizane fikrim. Gerçekten nacizane bir fikir bu. Gel beraber Sözlerine girelim. buna. bakarsan Gel evet. buna beraber Ya girelim. bu çok nacizane bir fikir. Ay. Bunlar rezil bir hale dönüşmüş ya. Bunlar var ya bak masaya yeter ki bir isim ver. Böyle bekliyorlar bıçakla. Bunlar hani abinizdim. Hiç yok. Beraber çıkmıştık yola. 2030'da nişanlı Rabia. Durduk yere mesela aşırı biliyor olmamız ne kadar garip değil mi? Mesela 6 ay önce hiç kimsenin bilmediği biriydi. Ve filmi yapıldı. Sen mesela 5 yıldır uğraşıyor ya. Filmini... Çocuğun filmi yapıldı mesela. Ben de evet o sırada ben setteydim mesela o film vizyondayken. Ondan dedim sinemayı tekrar canlandırır mıyız acaba? Taf, Cemal abi toplantılar yapıyoruz. İnsanları nasıl tekrar sinemaya? Boğazı. Fragman geldi. Ha, dedi falan. Enteresan şeyler oluyor yani. Enteresan. Devam et. Elindekini dürüm sandım. Bu çok iyi. Çok. Bu Kuzey mi Mete mi? Dürüm. Gerçekten dürüm. Bu arada gerçekten çok açtım o sırada. Şimdi sabah doğum olacak falan telaş. Sen bir de- bir şey yiyemedim yani. Harbi avucunun içine sığmış. Yani gerçekten şey var yani. Hadi küveze bırakalım da yemeğe gidelim de. o gözümde o da var yani. Hayır bizim seninle hastanenin alt katındaki İtalyan restoranı da Çok iyiydi, onu bekliyorum. delirmiş gibi yemek yediğimizi hatırlıyorsun değil mi? Çok iyiydi ama orası. Berfu doğurmaya çalışırken. Ete girdik biz orada, şöyle şey var. Evet, çok güzel poz ya. Seviyoruz. Ya buradaki en çirkin ayrıntıyı söyleyeyim mi? Abi doğum önlüğü olmuyor bak. Arkada siyah tişörtüm var. Yırtılıyor. Biz ensedeki o son pıt kopmuştur diye yorduk onu kafamızda. Hayır. Hiç mi arkası? Bir tek kollarıma kadar oldu. Arkası full tişörtüm. Yani hiç giremedim yani. O kadar duygusu yüksek bir anda bedenimle ilgili bir hikayenin olmasının acısını sana anlatamam yani. Hani ben şu an yani düşünün Eser Bey doğuma gelin. Ya bunun X large'ı var. Doğru. Çok acı bir andı yani. Hep bu konu hep var yani. Var. Hani orada da olmadı değil mi yani? Orada da hani Berfu başrol, çocuğumuz falan. Bedenin orada da diyor ki başrol benim. Ben varım, o var olacağım Tabii, diyor ben yani. varım. Devam et bakalım. Çocuklar Eser batmasın diye kolluk görevi üstlenmiş gibi. Gerçekten Ben linçe çok müsait biriymişim ya. Ben yani nereden baksan Sen oluyor. aktif linçlenen de birisin canım. Tabii. Sen biliyorsundur, okuyorsundur yani. Tabii. Çok güzel poz bu da bence. Bunu Bence de. mesela Berfu akıl etmişti. Hepiniz kafanızı arkaya sokun falan. Öyle hepimizin saçı da aynı. Ha, saçların geriye yatmış olmasın buradaki iş. Hepimiz kafayı böyle sokup öyle yaptık yani. Detaylara hiç önem vermiyorsun. Onu bilemedim. Ben baba ve oğulları diye Baba şey ve yaptım. oğulları diye baktın. Sen öyle baktın, biri de Eser ve kollukları diye baktı. Kollukları diye bak. Hayat- İnsanlar çok garip Eser. Çok fena. İnsanlar çok değişti. Şu 5 dakikada beni uyandırdın yemin ediyorum yani. Oğuzhan Koç!
Abi her zaman ne zaman bir yere gelsek bu kadar iyi olamaz mesela bir şey. Programcı kimliğimizde de özümüzü kaybetmeden akabildiğimiz için ya acayip eğlendim. Ben de artık çok mutluyum. bir Buraya şey gelirken herhangi bir şey düşünmüyorum. Bir şeyde çalışmıyorum. çalışmıyorsun. Başıma ne gelir diye telaş etmiyorum. Yani teşekkür ederim. Konuk müzene ayakkabılarımı almak için bir şey getirdim. Çünkü almadan vermek biliyorsun. Onlar duracak artık. Biz Onları verin. İzliyorum da diğer programları. Çok gereksiz parlıyorlar. Şimdi senden beklentimiz Son arttı. Ne getirdin de alacağım bunu? Ben sana şunu getirdim. He. Bu filmin senaryosu. Filmden bir daha bahsedelim bu arada. Evet, finalde. Ama şöyle bir hali. Benim son sette kullandığım hali bu. Heh. Yani üstündeki bütün notlar, çizikler, Her şey. sevilmeyen şakalar, benim kenara aldığım notlarım. Bunu böyle değil de böyle söyleyelim dediğim. Allah yani Allah. her yerinde böyle detaylandırılmış. Muhtemelen filmin çekilmiş hali. Yani bu en son. İşte bu. Bütün notlarla onu getirdim. Hani Ayakkabıyı yarın bir gün verdim. çok izler, çok beğenilir. Bence Satarız. o zaman kıymetli bir hediyeye dönüşür yani. Ayakkabıyı vermeyiz ama bunun karşılığında. Harbi verin. Çok iyi duruyorlar ya. Vallahi kusura bakma kanka. Alayım onu. Oğuzhan Koç! İşte bu. Herkes hoşça kalsın. Çok güldük Görüşmek be. üzere. Ay ne güzel oldu kanka. Bir öpeyim. Oldu mu güzel? Mükemmeldi ya. Vallahi.